Herkese merhaba, ben Sümeyra Teymur. Bugün elimde Apple Watch'ın son serisi 7. nesil Apple Watch var. Bunun kutusunu açacağız ve teknik özelliklerine birlikte bakacağız. Çok heyecanlıyım çünkü bu saatin gelmesini 4 aydır falan bekliyorum. Arkadaşlar, Apple saat yaptığından beri ben Apple Watch kullanıcısıyım. Daha ilk çıkardıkları modeli hemen gidip almıştım. Ondan sonra her gün Apple Watch kullandım. O ilk aldığımı herhalde 4 yıl falan kullanmışımdır. Sonra 4. nesil çıkanı aldım. Onu da çok uzun süre kullandım. Ta ki bu yaz saatimle havuzda yüzme gafletinde bulunana kadar. Yani normalde bu zımbırtıların suya karşı dayanıklı olması gerekiyor ama benimki yüzdükten sonra şarj olmamaya başladı. Sonra servise gönderdim. Orada da dediler ki bunun beyni yanmış ve bir daha bunu düzeltemeyiz. Şimdi 7. neslin gelmesini beklediğim için hemen almayayım, birkaç ay ilk önce saatsiz idare edeyim diye düşündüm. Sonra baktım ki saat kullanmaya gerçekten çok alışmışım. Yani normal diğer akıllı olmayan saatleri kullanmayı denedim. Onlar hiç olmadı. O zaman piyasadaki alternatif ürünlere bir bakayım dedim. Bir süre 1 ay kadar bu Garmin'in Vivo Smart 4 modelini kullandım. Bununla ilgili hatta bir videoda çekmiştim. Onun da linkini buralarda bir yerde bulabilirsiniz. Aşağı açıklama kısmına da eklerim. Yani bu istediğim performansı hiçbir şekilde vermedi. Normal saate bakmak dışında hiçbir işime yaramadı neredeyse. Sonra bir arkadaşım dedi ki bu Samsung'un Fit 2 modelini hediye etti bana. Ama bu zaten yani Garmin'den bile daha kötü, öyle söyleyeyim. Tam bir karın ağrısıydı. Neyse 4 aylık bekleyiş sona erdi ve en nihayetinde Apple Watch'ın 7. nesili yani son modeli geldi. Ben de hemen bir tane aldım. Bu benim aldığım Apple'ın Hermes'le beraber tasarladığı bir model. O yüzden kutusu böyle turuncu. Normalde Apple Watch'ların kutusu da diğer bütün Apple ürünlerinin kutuları gibi beyaz. Bu özel olarak turuncu. Şimdi kutusunu açalım. Şeyini açıyorum. Bunun içinde saat var. Bunun içinde de kordonu var. İlk önce saati açayım. Bu ne ya? Boş bir şey çıktı içinden. Kutu içinden kutu çıkıyor. Böyle bir şey. Bu 41 mm yani küçük olan model. Açıyorum. Saat çıktı. Şeyinden çıkarayım. Apple Watch'larda kasa tipi olarak, kasa materyali olarak 3 tane opsiyon var. Çelik kasa, alüminyum ve titanyum. Çeliklerde 5 renk var, alüminyumda 3 renk var, titanyumda da 2 renk var. Benim aldığım model çeliğin normal metal rengi olanı. Nedense Türkiye'ye sadece alüminyum olan modeller geliyor. Bu çelik olanlarda ekstradan dijital sim var. Sanırım bu sebeplerden getirmiyorlar. Tam olarak bilmiyorum. Ama benim önce kullandığım modeller de hep çelikti. Çeliğin duruşunu, parlaklığını falan çok şık buluyorum. O yüzden bunu Almanya'dan aldım, oradan geldi. Kasa materyali iç özelliklerini herhangi bir şekilde değiştirmiyor. Yani alüminyum olanlarda da aynı özellikler var. Çelik olanlarda da, titanyum olanlarda da. Sadece dış görünüşü biraz farklı. Burada da işte Apple'ın Hermes'le beraber bunu tasarladığını yazmışlar. Çeşitli kağıtlar, zımbırtılar. Bir tane daha kordon çıktı. Bunu beklemiyordum çünkü kordon aslında bu kutunun içinde. Bunda böyle ekstradan küçük sürprizler yapmışlar, güzel. Şarj kablosu çıkıyor içinden. Bunu açayım. İçinden Type-C şarj kablosu çıktı. Bütün şarj kablolarının Type-C'ye geçmesinden çok memnunum. Çünkü böylece hani marka model fark etmeden bütün cihazlarınızda kullanabiliyorsunuz. Tabii ki Apple Watch'larda kablosuz şarj olduğu için bunların diğer ucu diğerlerinden çok farklı. Bu kablo sayesinde 7. seri Apple Watch'lar bir önceki modele göre %33 daha hızlı şarj oluyor. Bu da saat için gerçekten çok önemli. Çünkü saat sizin kalp atışlarınızı, kanınızdaki oksijen oranını, işte günlük yaptığınız aktiviteleri ve benzeri bütün sağlık verilerinizi sürekli ölçtüğü için aslında her zaman bileğinizde olması gerekiyor. Dolayısıyla hani bunu bir kenara koydum, 7-8 saat şarj ettim falan. Böyle bir şey yaparsanız o zaman o sağlık verileri kesintiye uğramış oluyor. Bunu ayrıca uyurken de takmamız gerekiyor ki uyku kalitemizi de ölçsün. Bu yüzden hızlı şarj bu cihazlarda çok önemli. Bunu bu modelde çok iyi bir şekilde artırmışlar. Fakat maalesef batarya problemini bir miktar çözmüşler ama şarj problemini henüz çözememişler.
Yine bu cihazın da şarjı sadece bir gün gidiyor. Yani her gün yine şarj etmek zorundayız. Kordonuna geçiyorum. Wow. Özel Hermes modeli olduğu için paketlemesinde falan ekstra özenmişler. Burada da yine çeşitli kağıtlar çıktı ve 2 parça kordon çıktı. Bu bez kordon, yine Hermes'te deri modeller de var. Ama tuşesi falan çok güzel. Hemen takıp kolumda denemek istiyorum. Yeni nesil Apple Watch ile beraber gelen yepyeni kadranlara bakalım istiyorum beraber. Bendeki Hermes modeli olduğu için Hermes'e özel kadranlar da gelmiş. Şu anda bu da Hermes'inki. Şimdi ben kullanırken bu aktivite ağırlıklı olanları daha çok seviyorum. Ya da bunun gibi modüler olup daha fazla bilgi verenleri daha çok seviyorum. Ama şimdi şunu uygulamak istiyorum. Bu Apple Watch'a yeni geldi. Bunun çünkü bir triği var. Burada böyle bakın. Bunu böyle çevirdiğinizde rakamlar falan oynuyor. Bir de şöyle yandan baktığınızda rakamları yandan görebiliyorsunuz. Çok böyle şık bir ekran yüzü. Şimdi saatin biraz teknik özelliklerinden söz etmek istiyorum. Apple Watch 7'de ekran bir önceki modele göre %20 daha büyük. Yani bu gerçekten çok ciddi bir artış. Şimdi kasa boyutu aynı kalmış ama çerçeveyi neredeyse yok denecek kadar azaltmışlar. Dolayısıyla aynı kasa boyutunda %20 daha geniş bir ekran elde etmişler. Şimdi saatlerde ekranın geniş olması çok önemli. Çünkü kasayı belli bir yere kadar büyütebiliyorsunuz. Yani bunu ben hani bileğime taktığım için böyle kocaman bir şey olamıyor ya da telefon gibi bir şey sınırsız büyütemiyorsunuz. Dolayısıyla bu büyüklükte bir kasada maksimum bir ekran elde etmişler. Ekran büyüdüğü için butonlar falan büyümüş, daha kolay basabiliyorsunuz. Mesaj geldiği zaman mesajlara direkt olarak klavyeden cevap verebiliyorsunuz. Klavye tabii ki bu ekranda küçük ve basması zor. Çok kullanılır mı emin değilim ama böyle bir opsiyonumuz var. Yine ekran parlaklığı bir önceki modele göre %70 artmış. Bu gerçekten çok ciddi bir rakam. Özellikle işte güneşli havalarda dışarıda dolaşırken ekranı görmeniz, uzaktan bile ekranı görmeniz, okuyabilmeniz çok daha kolaylaşıyor böylece. Bu modelde ekran kırılmalara karşı ekstra dayanıklı hale getirilmiş. Bu da ekstrem spor yapanlar için güzel bir özellik. Ben zaten evden işe, işten eve gittiğim için pek de böyle hani benim için çok da bir özellik değil, hayatımı değiştirecek bir özellik değil. Yine bu model toza ve suya karşı bir önceki modele göre daha dayanıklı. Apple Watch'ın Türkiye fiyatı 4399 TL. Başta da söylediğim gibi Türkiye'ye sadece alüminyum kasayı getiriyorlar. Çelik kasa ya da titanyum kasa yok. Dolayısıyla alüminyum kasa spor band kombinasyonunun fiyatı 4399. Bu saat bu fiyata değer mi? Şimdi ben Apple Watch kullanmaya başladıktan sonra gerçekten telefona bakmam, işte telefon kullanma sürem ciddi şekilde azaldı. Neden? Çünkü gelen bildirimleri direkt saatimden görüyorum. Telefon geldiği zaman saatimden görüyorum. Mesaj geldiği zaman saatten görüyorum, buradan cevap veriyorum. Navigasyonu açtığım zaman burada ön izlemesini gösteriyor. Yani dolayısıyla hani çalışırken, dışarıdayken, evdeyken sürekli olarak telefonumu kontrol etmek zorunda kalmıyorum ne gelmiş ne gitmiş diye. Ama benim için saati değerli kılan bu değil. Ben saati özellikle sağlık verilerimi tuttuğu ve beni daha aktif bir insan haline getirdiği için seviyorum. Şimdi bu saat kalp atışlarınızı ölçüyor. Kanınızdaki oksijen oranını ölçüyor. Uyku kalitenizi ölçüyor. Günlük yaptığınız aktiviteleri ölçüyor. Dolayısıyla bu çok ciddi bir sağlık verisi demek. İleride hani bir sağlık problemiyle karşılaşırsanız doktora gösterebileceğiniz elinizde çok ciddi bir sağlık tarihçeniz oluyor yani. Bir de Apple Watch kullanmaya başladıktan sonra çok ciddi anlamda daha aktif bir insan haline geldim. Özellikle Apple Watch'taki bu halkaları kapatma muhabbeti beni spor yapmaya çok ciddi anlamda motive etti. Yani sırf halkaları kapatmak için gece 11'de falan spor yaptığımı biliyorum. Bu yüzden ben bu saatin hani bütün özelliklerini sonuna kadar kullanıyorum ve bence bu parayı da sonuna kadar hak ediyor. Saatle ilgili fikir ve sorularınızı yorumlarda mutlaka benimle paylaşın.
Bu türde videoların devamı için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.